Herkese merhaba. Filmlerde yapılan makyajlar zaten iyi görünen oyuncuları daha da iyi göstermekten çok daha fazlası aslında. Bazen öyle makyajlar yapılıyor ki sinema tarihine hiç bilmediğimiz hayali karakterler dahil oluveriyor. İşte karşınızda büyük oyuncuları bambaşka karakterlere dönüştüren sinema tarihindeki en iyi makyaj çalışmalarından derlediğimiz liste. Voldemort. Listemize birçok kişinin sinema tarihindeki en favori kötü adamı olan Voldemort'la başlıyoruz. Oyuncu Ralph Fiennes, kötücül sihirbaz Voldemort'a dönüştüren efektlerin CGI yani bilgisayar efekti olduğunu düşünmek kolay. Ama öyle değil. Karakteri yaratan her şey makyajla yapılmış. O efsane burun hariç tabii ki. Burun sahneler çekildikten sonra bilgisayar ortamında silinmiş. Ama kalan her şey makyaj. Cilt, dişler, tırnaklar hepsi. Voldemort'un kafasındaki damarlarsa birer geçici dövme. Tüm bunların hepsi 2 saatlik yoğun bir çalışmanın ürünü. Oyuncu Ralph Fiennes ilk makyaj yapıldıktan sonra karakterin korkunçluğunu denemek için sette bulunan küçük bir çocuğun etrafında birkaç dakika gezinmiş. 2 dakika sonra çocuk hüngür hüngür ağlayınca doğru sonuca ulaştıklarını anlamışlar. Grinch. Jim Carrey'i değişik rollerde görmeye alışığız. Ama 2000 yılında çekilen bu filmdeki makyaj öylesine başarılı ki oyuncuyu göremiyoruz bile. Bu filmde yapılan makyajın süresi büyük ihtimalle sinema tarihindeki en uzun sürelerden biridir. Çekimlerin ilk gününde Jim Carrey tam 8,5 saat boyunca makyaj koltuğunda oturmuş. Oyuncu o kadar bunalmış ki bu durumdan daha ilk günden makyaj ekibini kovdurmuş. Gerçi daha sonradan ekipten özür dilemiş ve her şey tatlıya bağlanmış. Bu ekip için çok iyi olmuş çünkü film o sene en iyi makyaj tasarımı Oscar'ını kazanmayı başarmış. Jennifer Lawrence, X-Men. Jennifer Lawrence X-Men'deki rolü için tamamen maviye döndü. Karakterin görüntüsü tamamen kurguda yapılmış gibi görünse de aslında 8 saatlik bir çalışmanın ürünü. Makyaj ekibi çalışmalarının hakkını almış olsa gerek ki karakter ekranda harika görünüyordu. Deadpool. Süper kahramanların en komiği, en sarkastiği ve en aykırısıydı Deadpool. Bu tarz filmleri sevmeyenler için bile izlemesi çok keyifli bir filmdi. Filmin çoğunda maske takıyor aslında. Ama maskenin altında çok çirkin bir yüz olduğunu o da biz de biliyoruz. Maske takmasının sebebi de oydu ya zaten. Neyse işin sonunda çok gerçekçi bir çalışma olmuş. Tootsie. Birçok eleştirmene göre sinema tarihinin en iyi filmlerinden biri Tootsie. Dustin Hoffman'ın canlandırdığı karakter sevimsiz biri olduğu için hiçbir yapımcı onu filminde oynatmak istemez. Karakterimiz bir rol için seçmeye girer. Ancak oynamak istediği rol bir kadın rolüdür. Doğal olarak setteki herkesi kadın olduğuna inandırmak zorundadır. Karakter bunu bir şekilde halleder. Hatta yapılan makyaj o kadar iyi ki biz seyircileri bile inandırır. Fil Adam. Tarihteki en dokunaklı filmlerden biriyle devam ediyoruz. Fil hastalığına sahip bir adamın hikayesini anlatan bu filmdeki makyaj ilk başta yönetmen David Leitch tarafından tasarlanmış. Ama işler istediği gibi gitmeyince çekimlerden hemen önce uzman bir makyaj sanatçısı işe alınmış. Sanatçı ekibiyle birlikte her biri 49 saat süren 15 farklı tasarım arasından bir karara varmış. Hatta sadece karakterin kafasını yapmakla kalmamış, 1890'da ölen gerçek fil adamın iskeletinin birebir aynısını da tasarlamışlar. Sonuç beklenenin de ötesinde iyi. Gel gelelim o sene en iyi makyaj Oscar'ı ödülünü kazanmaya yetmemiş bu. Haliyle filmi izleyenler çok kızmış ve akademiye bir yığın mektup yollamışlar. Bunun sonucundaysa film diğer sene Oscar'la ödüllendirilmiş. Ve yarattığı fantastik karakterlerle ünlü olan Guillermo del Toro'nun Pan'ın Labirenti adlı filmiyle listemizin sonuna geliyoruz. Filmdeki tek başarı makyaj alanında da değil, karakterin göz kapaklarını oynatmak için makyajın altına bir uzaktan kumanda sistemi konulmuş. Oyuncunun kafasındaki onca ağırlık yetmiyormuş gibi bir de 5 kiloluk boynuzlarda cabası olmuş. Tabii ki oyuncunun değişimi sadece yüzüyle kalmıyor. Tüm vücudu kaplayan bir deri ve oyuncunun sürekli taşımak zorunda olduğu takma ayaklarda böylesine bir karakteri yaratmanın hiç de kolay olmadığını gösteriyor. Sonuçta ortaya tıpkı diğer filmlerdeki gibi muazzam bir iş çıkmış. Böylece listemizin sonuna geldik. Bu tarz videoları daha çok görmek istiyorsanız kanalımıza abone olabilir ve bildirim zilini açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.